ünlü televizyoncu, ünlü yayıncı arkadaşım, yapımcı Arzu Altıntaş'la yeni bir yayınla karşınızdayız. Hoş geldin sevgili Arzu. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar diyor Arzu. İstanbul'da hava gittikçe daha da güzelleşiyor, ılımanlaştı, daha da ılımanlaşacak. Meteoroloji müjdeyi veriyor. Arzu, benim içimde böyle yavaş yavaş bahar beklentileri böyle hafif hafif başladı. Bilmiyorum sende de oluyor mu? Yani Bende hiç olmuyor. Ben kapalı havaları çok severim. öyle mi? Olmuyor Karı mu? kışı çok severim. Aa, sen de Yağmurlu havalara bayılırım. Kasvet basmıyor mu içini yağmurlu havalarda? Kasvet gördüğüm an içim huzur doluyor. Ciddi mi söylüyorsun ya? Vallahi Sen ne burcusun? balık. Balık burcu, evet. Yani çok iyi bilmiyorum ama bunu soracağım İpek Hanım'a, bizim ünlü Tam astrolog. kasvetli havaların sevicisi balık işte. Melankolik, duygusal. Duygusal. Doğru, duygusal oluyor balık, evet. E, Değerli dostlar, değerli izleyenler, sizler nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bir bahar beklentisi var mı? Kuzey Yarımküre'dekiler için söylüyorum tabii. Güney Yarımküre'dekiler şu anda bizi izleyen, Güney Amerika'dan ve diğer ülkelerden, güneyden, onlar yazı yaşıyorlar zaten. Eee, peki arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyoruz tek tek. Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la magazin gündemini yorumlayacağız. O merak ettiğiniz, bana DM'den sorduğunuz Hande Erçel'in evlilik konusunu Arzu Hanım'a soracağım. Biraz sonra o konuya geçeceğiz ama öncelikle Haldun Dormen'e vedayı konuşalım. Arzu, izledin mi veda töreniyle İzledim. ilgili ayrıntıları? Ne Evet. düşünüyorsun? Çok üzücü, çok büyük bir ustayı kaybettik. Kaybederken de hepimizin yüreği ağzına geldi İzzet Günay'a. Tabii çok büyük, dev bir sanatçı. Tiyatroya emeği çok, oyuncuya, oyunculuğa, tiyatro sahnesine emeği çok. Ne diyeyim ki, Allah mekânını cennet eylesin. Türk tiyatrosu babasını kaybetti dedi Göksel Kortay, değerli sanatçı. Çok çarpıcı, çok öne çıkan cümleler vardı. Onun talebesi, onun arkadaşı, ünlü sanatçıların kurduğu. Son yıllarda epey uzun zamandır izlediğim en çarpıcı anma töreniydi. Bir sanatçının ardından düzenlenen ve mesela Eee, bugün bugün birer yıldız olan oyuncular yetiştirdi dedi Halit Ergenç ve onun veda töreni kâh öğrencileriyle kâh sevenleriyle doldu taştı dedi. Şuraya not almıştım, pardon. Halit Ergenç çok ağladı. Evet, evet, gözyaşlarını tutamadı. Tek bir ömre onlarca ömür sığdırmış bir insandan bahsediyoruz. Ne anlatsak onun için az ve eksik kalır dedi. Haldun Dormen'le bu sahneyi hayatımızda son kez paylaşıyoruz dedi. Nevra ağlaya ağlaya bir hal oldu, değil mi? Evet, evet, evet. Ağlaya Çok ağlaya. üzücü. Her ölüm çok üzücü ama Evet, kıymetli ve değerli. Gerçekten herhangi bir sanatta, edebiyatta ya da topluma mal olmuş bir ismin ölümü, bu dünyadan ayrılışı tabii tüm sevenleri için çok daha üzücü. aynen, aynen, çok doğru söylüyorsun. Mustafa Alabora'nın yaptığı konuşmanın içinde bir cümle tam da Haldun Dormen'i anlatıyordu. Burada çok öğrencisi vardır. Onlara sadece tiyatroyu öğretmedi, sadece oyunculuğu öğretmedi, sevgiyi, saygıyı ve iyi insan olmayı da öğretti. Evet. Sözleri İstanbul beyefendisini kaybetti. Sözleri çok çarpıcıydı. Eee ve Rahmi Koç da O da. Türkiye'nin en önemli iş insanlarından Rahmi Koç da cenaze törenindeydi.
pek çok seveni de doldurmuştu. Hem anma törenini hem Teşvikiye Camii'ni ve daha sonra da Edirne Kapı'da, aile kabristanında toprağa verildi. Allah Fatih rahmet eylesin. Altaylı da ilk kez kameralara göründü. Yaşadığı elim talihsiz olaydan sonra Fatih Altaylı da oradaydı. Doğru söylüyorsun. Fatih Altaylı detayı da ilginçti, önemliydi. İlk kez bir sosyal olaya katıldı. İlk kez kalabalıkların arasındaydı Fatih Altaylı da. Ve sonra e, cenazeden çok çarpıcı bir görüntü görünce hepimiz şok olduk. Hımm. Cenaze namazı kılındı, Fatiha okundu. Değerli Yeşilçam oyuncusu, usta oyuncu, 92 yaşında o da, İzzet Günay'ın fenalaşıp yere yığılmakta olduğunu gördük. Ne hissettin? Çok korktum çünkü o yaş aralığında kalp, şeker, tansiyon her şey oluyor insanda. Biraz kalbiyle ilgili olduğunu düşündüm ben. O düşme biraz öyle gibi duruyordu. Allah'tan öyle bir şey değilmiş. Sonra açıklama yaptı zaten kendisi. Yani kendisi de çok büyük bir oyuncu. Öyle bir büyük oyuncunun cenazesinde ikinci haberimi alacağız diye yüreğimiz ağzımıza geldi. Gülben Ergen'i çok takdir ettim orada. Çok bilinçli ve her şeye koşan bir kadın. Zaman zaman çok yerden yere vurulsa da ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok kıymetli Gülben Ergen de bu ülke için. Çok da sevdiğim insanlardan bir tanesi. O kadar bilinçli bir şekilde İzzet Günay'ın ayağını havaya kaldırdı ki fark ettin mi? Fark ettim, yerden göğe kadar haklısın Gülben Ergen konusunda. Ben de zaman zaman ekrandayken eleştirilerimle biraz üzerine fazla gittiğim oldu Gülben Ergen'in. Öyle mi? Bazı yaptıklarından dolayı. Hı Yani hı. çok böyle öne çıkıyor filan ya, sanki bazı şeyleri eee, bilerek böyle abartıyormuş gibi geliyor topluma. Değil Ben de aslında. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de çok çıkık bir tipim biliyorsun. biliyorum. Çok yardımseverim. Yani şimdi burada bir şey olduğunda hani koskocaman bir sitede oturuyorum. Herkes beni arıyor. Köpek yaralanıyor, beni arıyorlar. Başına bir şey geliyor, beni arıyorlar. Yani bu insanın biraz tabiatıyla bağlantılı. Hiçbir şeye kulağımı kapatamıyorum. Bazen çok kızıyorum. Aman diyorum hiç kimsenin hiçbir şeyine koşmayacağım. Öyle birine kızmıştım. Dediler ki kaza yaptı, küs olduğumu da unuttum. Gittim kadının yanına, onu görünce onunla küs olduğum aklıma geldi. Bence ben tam zıttını düşünüyorum. Gülben Ergen çok inanılmaz böyle her şeyi göstermek için değil de zaten öyle yapmak istediği için, çok aktivist ruhlu olduğu için öyle yapıyor diye düşünüyorum. Aşırı aktivist ruhlu, aşırı Evet, toplum sevgisi, insan sevgisiyle dolu bir insan Gülben Ergen. Hakikaten birçok davranışıyla topluma örnek olan bir kadın. Evet, Gülben Ergen gerçekten öyle. Orada İzzet Günay'a yanında erkekler dururken Erol Evgin mesela şaşırdı, ne olduğunu anlayamadı ve geri çekildi. Ne şok olduğunu geçirdi, evet. Evet, şok geçirdi. Gülben Ergen hemen uzandı, koluna girdi ve dediğin gibi yere yığılacaktı. Ayağından tutarak insanları da ayağına yönlenmesini sağladı ve bir anda adamcağızı sedye gibi insanlar kollarına aldılar, böyle taşıdılar. Gülben Evet Ergen ama şimdi görürsün, eminim ki şimdi diyecekler ki yine şov yapıyordu, yine ayağını tuttu, yine bilmem ne. Yani ben toplumu da anlamıyorum. Hani orada yapılacak bir şey yok ama bunlar da yazılacak yani göreceğiz hepimiz. evet ve ilginç bir ayrıntı, İzzet Günay askerden geldiği zaman 1957 senesinde ne iş yapacağım, ne meslek yapacağım, ne işe atılacağım diye düşünürken gazetede Haldun Dormen Tiyatrosu'na genç yetenekler, oyuncu arandığını, ilanını görüyor ve gidiyor başvuruyor, kazanıyor. Ve Haldun Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlıyor. Haldun Dormen'den oyunculuğu öğreniyor. 6 sene onun yanında çalışıyor. Tiyatrosunda çalışıyor. Hatta sahne amiri de oluyor ve oradan Yeşilçam'a geçiyor. O da o kadar yaşına rağmen demek ki orada onun öğrencisi olarak başladı. Yani o da oyunculuğu
Haldun Dormen'den öğrendi. Aralarında çok fazla bir yaş farkı yok. 5 yaş zannedersem Evet. Haldun Ama vefa Dormen'le. çok güzel bir şey değil Çok mi? güzel bir şey, çok Yani güzel bir şey. unutabilirdi de, hatırlamayabilirdi de çok var örnekleri. Vefa Evet. bence insan olana yakışan en güzel şeylerden bir tanesi. Aynen öyle, aynen öyle ve cenazesine geldi. Cenazesinde, fenalaştı, baygınlık geçirdi, ambulansa taşındı ama sonrasında paylaştığı video hepimizin yüreklerine su serpti. İzzet Evet, Günay gülerek, o güzel yakışıklı yüzüyle gülerek hastaneden, kıyafetini filan da değiştirmişler. Herhâlde hemen aileden hastaneye koştular, evet. ve, son derece sağlıklı görünüyordu, değil mi? Merak Evet, etmeyin. evet, çok başarılı, sağlıklı, Evet. huzurlu görünüyordu. Yani inşallah böyle devam eder. Yani ben aslında çok yaşını almış insanların cenazelere gitmeli mi, gitmemeli mi çok aradayım. Hani son bir vefa ama o yaştaki insanların da kalbi, şekeri, tansiyonu biraz böyle zorluyor. Bilmiyorum, çok aradayım. Ben kendim olsam giderdim ama çok sevdiğim birinin üzüleceği bir yere gitmesini istemem. Evet, doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Özellikle yaşlıların, öyle ortamlarda bulunmaması daha doğru olur diye Evet. düşünüyorum ben de. Dostlar, beğen yaparsanız memnun oluruz, ve abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmadan bizi izleyen arkadaşların, beğenilerinizle de katkıda bulunursanız. Ümran Keleş moderatörüm, merhaba. Caner burada mı? Sevgili moderatörlerimize merhaba. Dostlar, Seher Duman geldi, Sıla Deveci burada, Ayfer Yurtsever burada. Ayfer Yurtsever diyor ki, "Arzucuğum, Bilal Bey'le çok iyi ikili oldunuz." diyor. Teşekkür ederiz. S Caner yok diyor Ümran Keleş. Peki. Arkadaşlar, Arzu Hanım'ın bir de Instagram hesabı var. Magazin haberleri yayınladığı güzel bir sayfası var. 5 Dakika Magazin isimli. O hesabı da takip ederseniz magazin konularında, sık sık kendisinin güzel, çarpıcı haberlerini okursunuz. Ümran Keleş, değerli moderatörüm, senden ricam Arzu Hanım'ın sayfası 5 Dakika Magazini ara sıra anonslarsan, oradan yazarsan, Arzu Hanım'ın, Arzu Altıntaş'ın sayfasını memnun olurum. Ve Nelly Manzano geldi. Güney Amerika, Arjantin'den, abonem, özel abonem, özel üyem. "Merhaba Maestro Bilal ve Prenses Arzu." diyor. Prenses Arzu adın bundan sonra. Annemi gördüm ben de. Öyle mi? Evet. Selamlar, selamlar, selamlar. Evet, Sıla Deveci de burada. Peki dostlar, ya Hülya Avşar ne diyorsun? 11 yıl, 15 sene sonra U dönüşü yaptı, Hülya Avşar. "Tarkan beni utandırdı." diye. Bir Ta zahmet utansın. Tarkan'a neler söylemişti ya. Pigme dedi. Peki yer cücesi dedi Evet. Tarkan'a. Bi O bi kim bi ki dedi, sinir krizi geçirdi bir restoran çıkışında her zaman gittiği Tarabya'daki. İnanamamıştım o zaman ben. O kim ki, o kim ki? Bir de Hülya Avşar çok profesyoneldir. Sinirini hiç belli etmez. Hiçbir Evet, zaman o evet. kadar taşkınlık yapmaz. Sinir krizi geçirmişti o gece. Neler söyledi ama Allah çok büyük. Bir bilet için Tarkan'ın ocağına düştü. Aynen dediğin gibi. Eee, Hülya Avşar'ın Tarkan'la olayı şuydu, bilenler bilir ama, bilmeyenler için, ve Z kuşağı için ve söyleyelim, 2011 senesinde Kral TV ödül töreni gerçekleşiyor ve Hülya Avşar da oraya "Tarkan'a ödülü sen vereceksin." diye davet edilmiş. Organizasyonları yapanlar, çok ünlü isimleri getirtebilmek için böyle vaatlerde bulunurlar. Ödül alacaklarını da söyleyebilirler ya da en parlak sanatçıyı sen ödüllendireceksin sahnede de diyebilirler. Hülya Avşar da büyük bir hevesle sahneye çıktı ismi anons edilince. Kendisine sunucu ödülü verdi Tarkan'a iletmesi için. Tarkan anons edildi ama hiç çıkmadı sahneye. Kulis kısmındaydı, arkadaydı ve çıkmadı sahneye.
Hülya Avşar bekledi, bekledi, bekledi ve sinir içinde yerine oturdu. Sonra da Arzu'nun söylediği gibi gazetecileri her gördüğü yerde Tarkan'a saydırdı. Onu, incitecek sözler söyledi ve onu artık, sildiğini söyledi. Ama, kızına bilet lazım olmuş değil mi Arzu? Evet, evet, Zehra'ya. Zehra büyük hayranıymış, Tarkan'ın. Tarkan'ın ve bilet bulamayınca annesinden El istiyor. mecbur. Annesi Tarkan'ın telefonuna ulaşıyor, Tarkan'a ulaşıyor ve Evet. Tarkan da, tabii diyor ve Bizzat hallediyor. kendisi çok ilgilenmiş. Hülya Avşar ağzıyla söyledi. "Ben" dedi, "hiç ummuyordum." dedi. "Çok teşekkür ederim." dedi. "Bizzat kendisi ilgilendi." dedi. Bizzat kendisi ilgilendi. Ne bak ne demiş yazmışım buraya, not almışım. Ne demiş Hülya Avşar 15 sene evvel Tarkan için? "Dangalak" da demiş. Bak dangalak, Evet, eşek herif. evet. Onu boğabilirim. Çok saygısız. 1 metrelik adam, yer cücesi. Eyvah! O zaman Tarkan'ın sahneye çıkmama sebebi şuydu. Bunu da söyleyelim. Tarkan'a o gece 7 ödül verilecek. Ve, sırayla Tarkan her ödül verildiğinde sahneye çıkmak istememekte. Sonra planı Tarkan değiştiriyor. Ona diyorlar ki, işte, en iyi sanatçı ödülünü, ilk ödülünü, en başarılı sanatçı ödülünü, en başarılı şarkıcı ödülünü Hülya Avşar verecek falan diyorlar. Ön konuşmalarda. Ve 7 ödül için adam sahneye tek tek niye çıksın? Zaten Yani. mantıksız. Eee, O gecenin sonunda finalde Tarkan bir potpürri yapacaktı. 6 şarkılık, ve sahneye zaten çıkacaktı sonda finalde. Ve finalde Tarkan çıkıyor, 6 potpurri yapıyor, 6 şarkılık potpurri yapıyor ve bütün ödüller hepsi birden Tarkan'a veriliyor. O da Tarkan da işte yardımcısı falan geliyor, alıyor hepsini. Yani o baştan tek tek ödülleri almak istemediği için Hülya Avşar ödül vermek için sahneye geldiğinde Tarkan çıkmıyor. Sonra değiştiriyor kendisi. Yani Tarkan'ı da orada çok eleştirmemek lazım. Yani, organizasyonun bence acemiliği, boş bulunmuşlar. Hani, Evet, en son aşamada Hülya Avşar'ı sahneye alabilirlerdi. bravo, Hülya Avşar 7'sini bravo, birlikte verse çok büyük olay olurdu. 7 tane ödül bravo. takdim etti diye. Evet, Organizasyonun suçu Tarkan'a yıkıldı. aynen öyle oldu Arzu. Yani, Hülya Avşar'a çok büyük yanlış yapıldı. Aslında Hülya Avşar'ı ben çok çok iyi tanırım. Çok iyi kalplidir, temiz kalplidir ama damarına basıldı mı çıldırır. Çıldırır, yani kimse tutamaz. Her insan öyledir de, Tabii ki. bir de orada tabii incindi kadın. Yani bak 15 sene önceki olayı tekrar konuşturuyor bize. Eee, Gururu kırıldı, değil mi? Sahneye çıktı, ödül Tabii onun verdi. için de çok tatsız bir durum. Tatsız, tatsız. Belki ben de sinirlenirdim yani, hani, ama o sözleri etmezdim. Organizasyonu yapanlara, "Ya kardeşim," derdim, "en sonunda beni çıkartın, hepsini birlikte vereyim, beni niye sap gibi çıkarttınız?" diye sinirlenirdim ama organizasyonu yapanlara sinirlenirdim. Tarkan'ın bir suçu yok ki orada. O da şöyle düşünmüştür bence, "Ben Hülya Avşar'ım, çıkıp benim elimden almayacaksa kimsin sen?" diye düşünmüş olabilir. Hülya Avşar da Hülya Avşar yani. Hülya Avşar. Ve "Beni utandırdı." diyor şimdi. "Sağ olsun, onu çok seviyorum." dedi Hülya Avşar. "Gençlik hataları işte." dedi. Kendisini hatalı buldu. Peki, Tarkan iyi ki var. İyi ki bu konserleri veriyor. Hem bize Peki. hem bize güzel malzeme çıkıyor, hem de, Tarkan'ın ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu hakikaten sadece, toplum değil, diğer sanat camiasındaki herkes görüyor. Yani bir insan nasıl çalışkan olabilir, işini en iyi şekilde nasıl yapabilir, nasıl daha ileriye gidebilir, halkıyla nasıl bütünleşebilir? Aslında, Tarkan burada sadece müzik sektörüne değil, inovasyon yapmak isteyen, yenilikler yapmak isteyen her sektördeki her kesime de ilham oluyor, biliyor musun? İnceleyebilirsen, Tabii. derinine inebilirsen yaptıklarını, ya o sahnede, sahnelerini, o videoları tek tek izliyorum, biliyor musun? Şey için değil, yani şarkılarla
hüzünleneyim ya da neşeleneyim diye değil. Bunu da yaptırıyor bize ama, Hı hı. öyle güzel mesajlar veriyor ki, konuşsa da konuşmasa da. Bir kere Çok onun da gibi şov yapan yok. Hani biraz biraz yapmaya başladılar ama Tarkan gibi o kadar sahneye para harcayan kimse yok. Hep haberler çıkıyor, şu sanatçı şu kadar harcadı falan filan. Hepimiz biliyoruz bir sahnenin değeri ne kadar. Işığı, sesi, arkadaki barka vizyonu gördüğümüzde 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat kafamızda oluşuyor bu işi yapanlar. Hepsi yalan yani. Tarkan inanılmaz büyük bir para harcıyor. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun ve, son yıllarda gördüğümüz en güzel sahne, değil mi? En güzel, production, en güzel Evet, çok, çok her şeyi, başarılı. koreografisiyle, sunumuyla da yani o orkestranın sahnenin önüne gelip orada şey yapma, hep beraber oturup Tarkan aralarında filan, her şey çok güzel. Peki, Tarkan'ın konserleri devam edecek. Bu ay sonuna kadar konserler devam edecek. Dün, Onur Akay Onur Akay, Hande Erçel'e evlilik teklifi yapıldığını, Onur Güvenatam tarafından, OGM Pictures'ın yapımcı, sahibi Onur Güvenatam tarafından. Bunu sana soracağım. Senin yorumunu çok merak ediyorum. Biraz sonra Hande Erçel evlenir mi, kabul eder mi? Bunu seninle konuşacağım ama biraz sonra Etmez. sevgili etmez. Biraz sonra soracağım sana. Neden etmez? Ederse ne olur? Hande Erçel çocuk sahibi olmak istiyor. Peki bunun zamanı da tam zamanı aslında bir kadın için 30'lu yaşların artık yani biraz sonra konuşalım bu konuyu. Biraz sonra gelelim ve e, Dilan Çıtak Deniz, Dilan Çıtak pardon, Dilan Çıtak. Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak için Miami'ye kaçtı diyorlar. Survivor yarışmasından sonra Türkiye'ye gelmedi. Tatlıses'in kızı Miami'de, orada bir lokalde sahneye çıkıyor. Kocasıyla da arası iyi değil. Kocası da zaten İtalya'da şu anda, İtalya'da yaşıyor diyorlar. Karı koca arası da iyi değil. Boşanacaklar diye konuşuluyor. İbrahim Tatlıses de buradan sallıyor. Benim paramı diyor, biri erkek biri dişi, 2 tane en yakınım aldı, beni dolandırdılar diyor. Ne diyorsun bu konuda? Yani niye dolandırsın ki? Bir baba niçin para kazanır? Evlatları için, çocukları için. Zaten her yerde bir çocuk, her kadından bir çocuk, işte, evlilikle olan, evlilik dışı olan, dünya kadar da bir servet. Ne olacak yani? Çocuğun yese ne olacak ki? Ne olabilir? Ben çok çirkin buluyorum bu, söylemleri. Öncelikle bir baba, bir anne aileyi toparlar. Ve bu çocuklar zaten hepsi birbirinden ayrı büyümüşler. Hepsinde bir baba şeyi var, özlemi var. Hani hepsi ne kadar biz sevmiyoruz, yok şöyle, yok böyle deseler de psikolojide o yapılan kavgaların, söylenen sözlerin aslında esas gerçeği beni sev, ben de seni çok seviyorumdur yani. Hani ne olacak ki? Yani sen İbrahim Tatlıses'sin, neler yaşadın ya, neler yaşadın. Yani bunun üstüne çıkıp da, işte, biri şunu aldı da biri bu aldıysa aldı, oğlunu aldı ya. Eminim ki, yani, menajeri, çalıştıkları, şoförü, o, bu, İbrahim Tatlıses eli çok açık bir adam diye biliyoruz. Doğru. Neler yemiştir, neler vermiştir yani. Tabii, 2 tabii, 2 doğru. tane de evladın yemiş. Ne olacak? Ne olacak yani? Bunu niye çıkıp Türk halkının önünde söylüyorsun? Ya oğlu Ahmet Tatlı'nın ayağına kelepçe taktırdı ya. Böyle Evet. böyle babalık olur mu ya? Evet, çok Böyle babalık üzücü olur mu? yani, çok üzücü. Ya, insan babasına ya da evladına kin duyar mı? Benim hiç aklım almıyor. Yani ne kadar hakikaten, üzücü bir şey, ne kadar çarpıcı bir ayrıntı ya. Evet, yani oğlun ya da kızının ihtiyacı yoksa, istemiyorsa bile sen gönderirsin bir zarfla. Sen yetişirsin. Kim yetişecek bu insanlara? Tabii ki babaları yetişecek, anaları yetişecek, yoksa amcaları, dayıları, kardeşleri. Yani ne olacak ya? Yemekle bitmeyecek bir servet. Neyi yemiş olabilirler? Her şeyi mi yediler? Hani her şeyi yerler, İbrahim Tatlıses de ortada kalır.
O zaman dersin ki ya evet ya haklı adam bak yıllardır ne servet yaptı. Bunlar da işte bunu yediler dersin. Haklı olur. Çok çirkin ya. Yani kimse de çıkıp bunu söylemiyor. Herkes işte İbrahim Tatlıses cephesi ona hak veriyor. Çocukların cephesi çocuklara hak veriyor. Ama kimse bunları birleştirelim. Bunlar bir aile demiyorlar yani. Çok enteresanlar. Ha birleşirler mi? Birbirlerine bu sözleri söyleyen, birbirlerini bu kadar kıran, acıtan aile bireyleri maalesef ki birleşemezler. Bu olay böyle gider. Maalesef birleşemezler. Böyle gider. Evet, katılıyorum sana. Caner Tuzcu, "Arzu abla çok güzel olmuş." diyor. Caner, Teşekkür ederim. Arzu her zaman güzel, haklısın. Ve Mert Afra, "Kraliçe güzel." Seher, Mert Afra için yazıyor. Evet, Dilan Çıtak Miami'de, Miami Beach semtinde Sumak isimli bir lokal var arkadaşlar. Hımm. Genellikle Türklerin gittiği, o civarda yaşayan Türklerin gittiği çok güzel bir mekan, eğlencesi bol bir mekan. Orada Dilan Çıtak caz söylüyor, pop söylüyor ve çok iyi insanları eğlendiriyor. Paylaşımları da var. Hepsini gezdim, baktım ve, orada, cuma akşamları çıkıyor. 2 cuma çıktı sahneye. Şimdi de 31 Ocak için de, New Jersey'de, bir mekânla anlaştı. Orada bir gala yapacak, New York yakınlarında, ve canlı yapıyor. Arkasında orkestra, Hı Arzu. hı. Arkasında orkestra. Eee, Herhâlde kafasını dağıtıyor. Yani oralara yerleşeceğini pek zannetmiyorum. Bence Eee, yerleşecek, dönmeyecek. Yerleşecek mi diyorsun? İş imkânı Bence Levent'le de ayrılmadı. Bence Levent İtalya'da falan. Ben o hikâyeye çok inanmadım. öyle Bence bu aranma, işte, hakkında yakalama kararı falan Levent'e sıçramasın diye İtalya'da ayrılık vs. dediler. İşte, Levent'e sorarlarsa ayrıldık diyecek. Bence ayrılmadılar çünkü ikisi birbirine çok aşık. birbirlerine aşık. Evet, severek evlendiler birbirlerini. Bir de Dilan Çıtak'ı hatırlıyor musun? Geçen yaz, Bodrum'da polisin üzerine araba Hımm. sürmüştü falan. En son çılgınlığı oydu. Böyle Evet. olayları da çok olduğu için toplumda da, çok, şey görmüyor yani. İnsanlar da çok eleştirdiler onu. Dolayısıyla burada işleri de iyi gitmedi. Belki de bir arayış tabii kendisi. Babasıyla, Evet. ailesiyle de arası iyi olmayınca. Evet, şimdi Hande Erçel konusunu, konuşalım istiyorsunuz ama biraz sonra arkadaşlar. Hande Erçel gelin olur mu? Hande Erçel, evlenir mi ünlü yapımcıyla ve Mert Ramazan Demir'le istediği başrolü oynayabilir mi? O rolü kapabilir mi? Bunları konuşacağız biraz sonra Arzu Altıntaş'la. Ya, oyuncu Bestem Su Özdemir anne oldu. Öncelikle tebrik edelim kendisini. Birkaç gündür bu konuyu konuşmak istiyordum. Eee, Geçen yıl basketbol sporcusu Ersin Görkem'le evlenmişti ve, oğlu oldu. İsmini Sarp Marco Marco. koydular. 2 isim Sarp Marco koydular. Yani, Marco, Türk ismi değil ki. Yani neden bunu yapar insanlar? Yabancı isim koyarlar. Bu bir özenti mi sence? Değil, ben de çok o taraftayım senden Yapma ya. ayrı olarak. Evet, yani, hani, benim çocuğum ya, Marco da koyarım, soğan da koyarım, Allah Allah. sarımsak da koyarım. Allah Kime Allah. ne? Kime ne yani? Hani, bir şey vardır bir sebebi. Ya o tarafta doğurmuştur, işte, İspanya'da vs.de. İleride orada yaşama fikri varsa onunla ilgilidir ya da keyfi öyle istemiştir. Yani biz, hani, magazinciler haricinde bunu söylüyorum. Halk olarak o kadar çok her şeyin içerisindeyiz ki neden onu koydu, niye öyle ya sana ne? Benim çocuğum, koydum, marka koydum. Git derdini Marco Paşa'ya anlat yani. Öyle koymak istedim, koydum. Koydum diyor. Marco Polo'ya, Marco Paşa
Marco Paşa'ya anlat derdini diyor. Ve sosyal medyada yazmışlar Marco Polo koysaydın bari direkt olarak Marco Polo koysaydın diyorlar. Microsoft da koyabilirdin diyenler var. Şimdi yabancı ülkelerden bizi izleyen yabancı arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Yani e, her ülke kendi kültürünü devam ettirmek ister. Her ülkenin vatandaşı kendi değerlerini, manevi değerlerini ve kendi kültürünü devam ettirmek ister. Genellikle böyledir. Arzu gibi düşünenler de elbette vardır. Globalim, beynelminelim, dünya insanıyım, saygım sonsuz. Ancak mesela sizler, mesela Arjantin'den bizi takip edenler, Brezilya'dan takip edenler, Tayvan'dan takip edenler. Çocuğunuz olduğu zaman bizimle temastasınız, burada birçok arkadaşınız var diye. Oğlunuzun adını Mehmet koyar mısınız? Kızınızın adını Ayşe koyar mısınız? Türk ismi koyar mısınız? Yoksa kendi ülkenizdeki isimlerden mi koymak istersiniz? Bunu da yorumlarsanız ama şimdi bugün yorumlayamazsınız. Altyazıyla ne demek istediğimi anladıktan sonra. Bu altyazıları da Arzu, yayın bittikten sonra çevirileri ekleyebiliyoruz. Otomatik olarak ben konuşurken ekleyemiyor YouTube. Henüz onu geliştiremedi. Hımm. Ama, çok kısa bir süre sonra, inanıyorum ben buna, bizler burada konuşurken insanlar seçebilecekler. Hangi dilde isterlerse o dilde bırak altyazıyı simultane de, tercüme de Evet, çok az kaldı ona. gerçekleşecek. Evet. Hı Canlı hı. olarak simultane tercüme gerçekleşecek. Ay, beni İspanyolca falan konuştursunlar lütfen, çok beğeniyorum. Evet, evet. Bir türlü vaktim olmuyor İspanyolca Ya, nefis kursuna. ya. Nefis değil mi İspanyol? Ben de çok seviyorum. Evet, İtalyanca da olabilir geleceğim, bahtım açısından. İtalyan erkeklerini mi beğeniyorsun en çok? Tabii ki. Beğenmeyen var mı İtalyan erkeklerini? Muhteşemler. İspanyollar da fena değil. Evet, Portekizler onlar da de fena değil. güzeller, çok nazikler. İtalyanlar biraz çapkın da İspanyollar biraz tam koca olabilecek kıvamdalar. Çapkın dedin de biraz sonra, bir prensin çapkınlığına geçeceğiz. Biraz sonra o konuyu konuşacağız ama, şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu konu için, Beslem Su Özdemir'in oğluna yabancı, isim koyma konusunu, araştırırken Türkiye'den yabancı isimler, en çok hangileri konulmuş diye bak neler buldum. En çok Türkiye'de konulan çocuklara, Türk çocuklara konulan yabancı isimler: Leo, Lina, Mia, Liam, Eva, Bella, Luna, Nora, Diego, Amara, Isabella, Alex, Mila. Hadi Alex'i anlarım. Fenerbahçeliler olabilir yani. Alex çok büyük bir futbolcuydu. Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetleri bulundu. Ama Diego koyar mısın mesela? Koyarım. Koyar mısın? Koyarım valla. Beğendiğim her ismi koyarım. Bella'yı ben çok beğendim. Bella çok güzel. Çok hoş. Çok güzel demek Evet. zaten değil mi Bella? Isabella. Bilmiyorum o hani çok yabancı geldi. Hı hı. Lena. Tarkan'ın çocuğun kızının ismi Luna mıydı? Luva gibi bir şeydi. Luna mı, Luva mı? Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Evet. Enteresan. Peki. Ya bir de bu çocuklar Bilal şöyle düşün, artık Türkiye'de okuyan çok az. Hem okul çok pahalı oldu. Artık ilkokuldan itibaren insanlar İngiltere'ye, İspanya'ya vesaire yerleşiyorlar. Dolayısıyla orada birinin sana Ahmet, Mehmet demesi çok zor onların Hımm. kendi lisanında. Belki bu kız da götürecek, İspanya'da okutacak. O yüzden ikinci bir isim koymuş olabilir. Hımm. Eskiden, şeylerde, nüfus müdürlüklerinde, Türkçe isimlerin dışında isimleri kabul etmiyorlardı biliyor musun? Evet. Edilmiyordu. Yani başka bir isim, başka bir şey ama değişti galiba o konudaki Evet, yönetmelik. evet, artık kabul ediyorlar. Artık kabul evet. Şimdi Prenses Kate Middleton, prenses de olsan kadın olmak çok zor ya. Prens William biraz üzmüştü kendisini. 2019 senesinde Prens William'ın ismi, eee,
Markiz Rose Hanbury ile anılıyordu. Şöyle anılıyordu. Bu Markiz'in prensin etrafında gezdiği ve prensin de ona hayır diyemediği, kaçamak yaptıkları, hatta bazı İngiliz yayın organları, bu aşırı magazin yazanlar, metres filan diye de kadını aşağılamışlardı ve dava konusu da olmuştu. Kate Middleton'ın da o süreçte çok üzüldüğü, hatta geçen sene kansere yakalanmıştı ya, 1,5 sene Evet. önce. Kadıncağızın 1,5-2 sene oldu. O üzüntüyle bir süre sonra kansere yakalandığı falan da iddia edildi o zaman, ama bu hiçbir zaman yani böyle bundan dolayıdır, hatta ne tür kanser olduğu da söylenmedi. Yani bundan dolayıdır diye de böyle bir şey, ciddi bir yorum yazılmasa da, biliyorsun kraliyet ailesinde olan bitenle ilgili hiçbir zaman neyin neden olduğu, ne olduğu konuşulmaz. Evet. Zaman konuşulmaz. Eee, ve Kate Middleton şimdi çıkan haberlerde eee, bu kadını protokolde, saray protokolde filan görmek istemediği, herhangi bir tören öncesi filan listeleri bu kadınla ilgili tarattı. Bu kadının davet edilmemesi için elinden geleni yaptı filan. Yani kocasına bulaşmasın diye. Çünkü yine kendisine bazı duyumlar geldiği, kadının kocasına yakınlaşmak istediğiyle ilgili. Eee, yani halbuki sen prensessin, yakında kayınbaban vefat ederse Kral Charles, kocan kral olacak, sen kraliçe olacaksın. Daha bir kendine güvenmen gerekmez mi? Ne diyorsun? Evet, yani bu arada birisi oradan bir şey yazmış da kafam ona gitti. Çok komik, Müge Anlı'yla yayın yazmış. Gülmemek için zor tuttum kendimi. Yani ağacı sök, köküne bak. Babasının yolundan gidiyor. Babası maalesef Diana'yı çok üzdü ve çok elim bir şekilde vefat etti. Birçok şaibe bırakarak. Prenses Yani hep Diana, evet. hep yani hayatta hep böyle herhalde. Yani çok göz önünde olan insanların, hele ki bir prensse, normal bir adamda zaten bir ev, bir araba, bir para varsa etrafında 5.000 tane kadın oluyor. Prens olunca da herhalde milyon tane kadın vardır. Ama çok üzücü. Yani hani olsa bile etrafında bu kadar kadın, sen birini seçip evlenmişsin ve inanılmaz güzel bir kadın, inanılmaz, ve zaten biliyorsun kraliyet ailesine girebilmek için birçok şey lazım. Önce kraliyet ailesi bakıyor, onaylıyor. Birçok kriteri tutturmuş. Buna rağmen aldatması çok çirkin. Evet, prens de olsa aldatıyor. Başka bir şey de olsa aldatıyor. Bu erkekler ne istiyor ben onu bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Çok acayipler. Hani diyorsun ki prens yapmaz, yapıyor. Kral yapmaz, yapıyor. Normal halktan birine bakıyorsun, yapıyor, işte izlediğimiz programlarda görüyoruz. Yani gerçekten erkekler ne istiyor, ne yapmak istiyor ben hiçbir zaman çözemedim. Ama bu kadıncağıza da çok üzüldüm. Bence kanser olmasının sebebi bu bile olabilir. Çünkü Olabilir insan, mi? kadınlar çok hassas. Yani böyle bir şey duyuyorsun ve bir şey yapamıyorsun. Boşanma ihtimalin yok. Tepende kraliyet ailesi var. Üzüntüyle içine atıyorsun. Mesela Diana'nın dizisinde o tamamen gerçek hikayeden uyarlandığı için böyle gözünün önünde oluyordu Diana'nın her şey. Ya, Belki bu kadıncağızın da gözünün önünde oluyor. Çünkü insanı en çok hırs mahveder. Benim gözümün önünde öyle bir şey olsa, kraliyet ailesi tepemde olsa, Allah korusun evlerden uzak, sinirimden ben de öyle olabilirim yani. Çünkü bir şey yapamıyorsun. Hani normal halktan birisi olsa kocanın suratına tükür, kafasını kır, boşan, et, rezil et ya da sessizlikle git. Hani kadının tercihine bağlı, karakteriyle de bağlı bir şey. Dönüp gidersin ama orada bir sürü norm var yani kadının uyması gereken. O yüzden çok üzüldüm. Çok tatsız ve zaten erkekler bir hastalık gördüler mi yalın ayak kaçıyorlar yani. Kendileri 130 yıl kendilerine baktırırlar ama bir kadında bir hastalık gördüler mi arkalarını dönüp kaçıyorlar. Çünkü hiçbirisi prens de olsa sorumluluk almak istemiyor. istemiyor, evet. Seni bir daha kocamın etrafında görmeyeceğim diye başlık atmış gazeteler. Kate Middleton'ın ağzından.
kocası Prens William'ın bir zamanlar ilişki içinde olduğu ve hala ilişkisini sürdürdüğü, tazelediği, yine görüştüğü iddia edilen Markiz Rose Hanbury ile ilgili olarak Kate Middleton'ın Bir de hiç o prenses de kadar olsa güzel kadın da değil. Diana biliyorsun ne kadar güzel, auralı bir kadındı. Aldattığını gördük yani, evet, evlerden uzak. evet. Kate de inanılmaz güzel bir kadın. Ben anlamıyorum, bu erkekler güzel kadınları alıp çirkin kadınlarla aldatıyorlar onları. Aynen, Kompleks herhalde. aynen öyle. Aynen öyle. Eee, Diana da ne yapsın, hayatı alt üst olmuştu. Yani o Camilla yüzüne bakılacak gibi bir kadın değil. Şimdi kraliçe oldu. Diana'yı alaşağı etti. Kocasını Evet. kandırdı ve kocasını hayatına aldı. Diana da başka yola saptı. Ne yapsın? O da gitti bir Mısırlı iş adamı buldu ve Prenses Diana Mısırlı iş adamıyla evlilik yoluna girdi. Adam çok zengindi. Mısır'ın en zengin iş adamıydı. İngiltere e, sarayı ayağa kalktı. E, Diana bu Mısırlı iş adamıyla evlenirse dünyaya gelecek çocukları Müslüman olacak. Saraya Müslüman çocuklar girecek bir şekilde. Çünkü o Galler Prensesi unvanı devam edecekti. Boşansa da Hı Diana hı. bir şekilde Ve ve çok o aşıktı Dodi'ye. İnanılmaz çok aşıktı. Kadın hayatında ilk kez o kadar aşık olmuştu. Ben hala çok çok üzülüyorum Diana'ya. ve çok acıdır. Bir ülkenin istihbarat teşkilatı kendi prenseslerine suikast düzenlediler. O adamla evlenip de çocukları Müslüman olacak endişesiyle ve gelecekteki İngiltere kralı Müslüman bir insan olabilir endişesiyle suikast düzenlediler ve öldürdüler. O Mısırlı iş adamıyla birlikte o Paris'teki o trafik kazasını, o köprünün altında alt Evet. geçitteki trafik kazasını paparaziler yüzünden olmadı o. Hayır, asla. Asla. İngiliz Kimse inanmıyor ki zaten tabii, böyle bir şeye. tabii İngiliz Gizli Teşkilatı Yok ettiler kadını. kadını yok ettiler. Bu kadar da hainler, bu kadar da Ya, gözleri dönmüş. Yazık oldu. evet. O yüzden o da önlerinde örnek. Şimdi Kate ses çıkartsa bir türlü, gitse bir türlü. Önünde kayınvalidesinin örneği var. Ya Kadını yok ettiler. Adamdan ayrılsa hayatına birinin girebilme ihtimali. Aslında hani bayılıyoruz İngiltere vesaire ama yani monarşi çok acayip bir şey yani. çok Allah'tan cumhuriyet var, demokrasi var ülkemizde. Monarşi inanılmaz yani her şeyine engel. Bir taraftan çok güzel. Monarşi olsa da işte Lordlar Kamerası herkes karar veriyor. Ortak bir karar alınıyor ama aileyi ilgilendiren konularda inanılmaz yani. Çok katılar. çok katılar, çok katılar. Evet, saray geleneği. Hande Erçel'i konuşacağız birazdan arkadaşlar. Özel üyelerimden Caner var galiba. Caner Tuzcu, aynı zamanda moderatörüm. Ee, O var burada ve biraz evvel Nelide Manzano geldi. Güney Amerika'dan, Arjantin'den. Nelide Manzano bizlere hola dedi. Merhaba dedi İspanyolca. Dilek Şenyurt yok burada değil mi arkadaşlar? Özel abonem Almanya Frankfurt'tan Dilek Şenyurt bugün gelmedi. Ve Mabel Matiz 55F nickli özel abonem Mabel Matiz'i de göremiyoruz. Delfina Dimasio Şili'den Delfina Dimasio'ya da selam olsun. Hepsine selam olsun özel abonelerime. Sizler de dilerseniz özel abonem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek arkadaşlar. Beğen yaparsanız ve hype yaparsanız memnun olurum. Biz yayıncılar için bunlar önemli. Daha da öne çıkmak için, yayınlarımızın daha da öne çıkması için önemli arkadaşlar ve abone olarak izlerseniz de çok mutlu edersiniz bizi. Dilan Çiçek Deniz, çok üzüldüm ben bu kızın yaşadığına. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, senin 5 dakika magazin Instagram sayfanda gördüm bu haberi ve bu kızın yaşadığına çok üzüldüm. O sayfayı çok güzel yapıyorsun. Eline sağlık. Teşekkür Çok güzel. ederim. Çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim.
Evet. Dilan Çiçek Deniz bir paylaşım yapmış. Demiş ki ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor. Bir süredir sosyal anksiyetenin beni ele geçirdiğini ve evimden hala yatağımdan çıkamayacağımı, evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı zannediyordum. Fakat uyandığım her sabahın yeni hayatımın ilk günü olduğunu tekrar tekrar hatırladım. Sonra kara bulutlar dağıldı. Bütün hücrelerim umutla doldu. Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım. Şimdi ünlülerin ne yaşadığını Arzu, iç yüzlerini, hayatlarında neler olduğunu, sıkıntılarını, dertlerini özellikle bilemeyiz, bilemiyoruz. Yani biz gazeteciler bunun için varız. Hangi branştaysak o branşın ünlüsüyle ilgili gerçekleri onların hayranlarıyla buluşturmak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ama bizler de bir yere kadar. Mesela böyle bir derdi olduğunu, bu güzel kadının, bu başarılı oyuncunun değil mi? Bu yani kazancı da çalıştığı zaman çok iyi. Zannediyoruz ki bunlar, bu kişiler prenses hayatı yaşıyorlar filan. Ne kadar önemli bir dert. Anksiyeteyi bilen bilir, Çok. çeken bilir. Ne diyorsun? Aslında çok var. Şimdi çoğu benim dostum özel durumları olduğu için söylemeyeceğim. Birçok Evet, ünlüde aynı sebeple bir sosyal anksiyete var. Minik minik bende de var açıkçası. Hani işe gidip para kazanmam gerekmese, kira, aidat vesaire olmasa ben de çıkmam. Mecburiyetler bazen zorunlu çıkartıyor. Çok arkadaşım da çok yakın oyuncu ve şarkıcı arkadaşlarım aynı durumda. Yani çok mutsuzuz esasen. En büyük sebep bu. Hepimiz artık hani inanılmaz mutsuz bir hayat yaşıyoruz. Mutlu edebilecek çok bir şey yok hayatımızda. İnsanlardan bir gına geldi. Sonra Covid'de çok yalnız olmaya alıştık. Hepimiz evlere kapandık. O yalnızlığın tadını aldık. Yalnızken de hiçbir şey olmadığını gördük. Bir de yani benim anksiyetemin en büyük sebebi ben herhangi bir ortama da gitsem, bir kız arkadaşımın evine de gitsem, bir kafeye de gitsem, arkadaşlarımla bir yerde, balıkçıda, konserde de buluşsam herkesin elinde telefon. Sana merhaba, nasılsın, hoş geldin, beş gittin. Sonra telefona bakıyorlar. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. O zaman benim orada bulunmamın hiçbir manası ve anlamı yok yani. Dikkat ettin mi? Yani hani biz birbirimize hiçbir zaman yapmıyoruz. Ama genel olarak benim etrafımdaki %99,9 insanlar böyle. Kız arkadaşımın evine gidiyorum. Önüme bir tane kahveyi zor koyuyor. Koyduktan sonra telefona bakıyor. Kafede buluşuyorum. Kafede buluştuğumda aynısı oluyor. İşte beni çek, onu çek. Ya fotoğrafçı mıyım ben? İnsanı darlatıyorlar. Bence birazcık bundan da kaçınmış olabilir. Çünkü hepimiz aynı durumdayız. Herkes çok şikayetçi bu konudan. Ben çok hassasım bu konuda. Yanımda dostum, arkadaşım varsa, telefon çalıyorsa, çok önemli bir şeyse açarım. Ama ne Instagram'a ne başka bir yere bakmam. Bu tarz tabii bizim gibi hassas insanlar için kırılganlık sebebi oluyor bunlar. Hani ben sana geldiğimde sen hep telefona bakacaksan ben neden sana geliyorum? Artık diyalog, bir beşeri münasebet bunları çok unuttuk. Ne diyeyim Allah şifasını versin. Hani ormanda oturuyormuş. O da evet. insanı çok fazla yalnızlığa itebilir. Bazen de iyi gelebilir doğayı seviyorsa. Ama her zaman yani bir araştırma okudum. Ondan sonra ben de birazcık kendimi daha da sosyal ortamlara girmeye zorluyorum. İnsan beyni gidip sosyalleştikçe daha çok ileriye gidiyormuş ve mutluluk hormonu üretiyormuş. Bu sebeple hani daha çok sosyalleşmemiz lazım elimizde telefon olmadan, birbirimize kıymet vererek, sözümüzü dinleyerek, nasılsın deyip cevabını duyarak falan. İnşallah o da aynı şekilde ona davranabilecek, hassasiyetini anlayan arkadaşlarıyla etrafı doludur. Ama bence sebeplerden bir tanesi de budur diye çok eminim yani. Çok güzel söyledin de gerçek arkadaş bulmak da çok zor ya. Çok Yani zor. gerçek dost, gerçek arkadaş, yani, sana yaklaşırlar ki arkadaş gibi, dost gibi ama kazığı da atarlar. Yani genellikle de böyle oluyor ya da bir menfaat için yaklaşıyor Evet. sana. Bunu fark ettiğin zaman da daha beter kırılıyorsun, üzülüyorsun.
O yüzden aklı başında insanlar az olsun öz olsunu seçiyorlar. Fakat şeye çok katılıyorum. Sosyalleşmek insanı mutlu ediyor. Yani gerçek anlamda Hı e, hı. hoşuna giden insanlarla bir arada olduğun zaman bu sana mutluluk veriyor. Evet, katılıyorum. E, Bu psikolojik bir rahatsızlık, sosyal fobi, anksiyete, sosyal anksiyete tabii. Şimdi bu kızın hayatını incelediğim zaman 5 yaşında anne ve babasının boşanmış olduğunu bu 5 yaşındayken gördüm. Bunun da tabii etkisi olmuştur mutlaka, değil mi? Tabii ki, Endişeler yüklenmiştir kıza. tabii ki. Psikolojik olarak yıkılmıştır, alt üst olmuştur. Bugünkü tablonun çoğumuz için öyle. Sebepleri aslında çocukluğumuzda yaşadığımız olaylara kadar gidiyor. Allah yardımcısı olsun. Amin. Ama İyi bir kendini oyuncu. eve kapatmasın, Kapatmasın. zoraki olarak çıksın. Ben de mesela evet işime gücüme gidiyorum ama hani böyle artık insanlar tehdit ediyorlar. Gelmezsen küseriz, gelmezsen küseriz. Mecburi olarak gidiyorum ve orada kalmaya çalışıyorum. Çünkü sıkılıyorum, evime dönmek istiyorum. Zoraki olarak oturuyorum orada. O da zoraki olarak kendini her gün sokağa atsın bence. Zoraki olarak evet, her gün kendini sokağa atsın diyor Arzu Altıntaş. Peki Arzu. Arzu, Hande Erçel'le ilgili dün Onur Akay'la yayın yaptık. Onur Akay ilginç bir gelişmeden söz etti ve 1,5 aydır birlikte olduğu Hande Erçel'in sevgilisi Onur Güvenatan, yapımcı, OGM Pictures'ın sahibi, Yalı Çapkını'nı, işte Taşacak Bu Denizi ve pek çok diziyi, yani şu anda Abi dizisini de o çekiyor. Pek çok diziyi yapan yapımcının Hande Erçel'e evlilik teklif ettiğini söyledi ve Hande Erçel de düşünmek için süre istemiş. Ne diyorsun? Yani sen tecrübene dayanarak, biraz da duygularına da dayanarak eee, evlenir mi Hande Erçel? Kabul eder mi? Benim kulağıma gelmedi ama öyle bir teklif, varsa evlenmez bence. Zaten, bütün Avrupa astrolojiye de bakıyorum ben, Türkiye'ye de bakıyorum. Astrologlar Hande Erçel'in dünya çapında ünlü bir adamla evliliğini görüyorlar. Yani, böyle, çok international bir şöhret de geliyor ona. Aa, Evet, evet. dünya çapında eee, Hem koca geliyor hem dünya çapında şöhret geliyor. Şöhret geldi zaten. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve birçok ülkede Hande Erçel tanınıyor ve böyle çok dünyaca ünlü biriyle evleneceğini söylüyorlar. Onur Güven Atam'la evlenir mi? Evlenmez. Ben hiç ihtimal dahi vermiyorum. ya Çünkü neden evlenmez? Adam kel diye mi evlenmez? Saçları yok diye mi evlenmez? Neden evlenmez? Ya niye, parası var adamın, yaşı normal, yani eline yüzüne bakılır bir insan, boy. Sabancı ile evlenmedi kız. Onur Güven Atam'la hiç evlenmez. Yani evlenecek olsa, öyle bir hedefi olsa bence Sabancı için şansını zorlardı. Ama Hakan Sabancı bir imparatorluğun varisi ama çalışmayan bir insan. Hı Yani hı. çalışmıyorsun Hakan Sabancı. Bu böyle. Bu istediğin kadar holdingde odan olsun, koltuğun olsun, makamın olsun, yönetim kurulunda çalışmıyorsun. Çalışsan bize gösterirsin bunu en kısa zamanda, en çarpıcı şekilde. Yani Onur Güven Atam öyle değil ki, adam yaptıkları ortada, başarıları ortada. Yani Hakan Sabancı ile belki de çalışmayan bir kocaya sahip olmamak için evlenmedi. Bilemeyiz. Olabilir ama ben hâlâ bu bana hep böyle çok kadınsal, ortaya atılmış bir aşk gibi geliyor. Çünkü o olayı çok yakın takip etmiştim. Hakan Sabancı bir fotoğraf koydu, üstüne Hande Erçel koydu. Şimdi insan sevgilisinin nerede olduğunu yakın çevresinden bilir, eski sevgilisinin. Sonra üstüne dönüp birilerine haber uçuruldu. Havalimanında bir anda Onur Güven Atam çıktı ortaya ve Hande böyle soruyorlar, çok ortada bir cevap verdi. Hani bu biraz bence Hakan Sabancı'nın canı acısın diye yapılmış bir şeydi gibi geliyor bana.
Bir ilişki Onur Güven Atam beğeniyor olabilir, peşinde olabilir. Hande çok güzel bir kadın. Herkes zaten Hande Erçel'le olmak ister. Ama orada hani en azından ona karşı bir sinyal çakmış olabilir Hande Erçel. Çünkü herkes her kadın ayrıldığında intikam peşinde koşuyor. Ama o Onur Güven Atam'la olacağını çok düşünmüyorum. Bir kere çok ciddi ve uzun bir ilişkiden çıktı. Evlilik kararını verebilmesi için bayağı bir vakit geçmesi gerekiyor. Şu anda verdiği her karar yanlış olur diye düşünüyorum. Ama bana soracak olursan hislerime biliyorsun hep doğru çıkar. Asla ve kata evlenmez. Asla Tek evlenmez diyorsun, hata. öyle mi? Evet. Yani ben Hande Erçel'in bir röportajında anne olmayı istediğini okumuştum. Yani çocuk sahibi olmak için de aslında yaşı da çok güzel, çok uygun yani 30'lu yaşlarda. Hı Böyle hı. de bir kısmet çıkınca bilmiyorum yani keşke değerlendirse ve yine de oyunculuğuna, kariyerine devam etse diye düşünüyorum ama e, Tabii evlenmez. ona artı sağlar. Adam çok piyasada. Evet, Piyasayı biliyor. Başkaları gibi aman o dizide oynama, bunu oynama, burada öpüşemezsin, onu yapamazsın, bunu yapamazsın asla demez. Zaten neyin ne olduğunu bilen bir adam. Hani kariyer olarak ona çok destek olur ama ben oturtamadım kafamda. kariyer olarak işini de destek olur aslında. Aşık adam kırmaz onu yani her dediğini yapar değil mi? Ya Tabii ki. Tabii ki yani yapar. mesela Mert Ramazan Demir'le oynamayı çok istediğini duyuyoruz. Hande Erçel'in başrol. Yani öyle bir ortam, öyle bir yapım ayarlar Evet, hep sevgilisi. bugüne kadar hep menajeri Ayşe Barım'ın arkasında durduğu ve Hande Erçel'in yükseldiği konuşuluyordu. Ayşe Doğru. Barım'dan sonra Hande Erçel hiçbir ivme kaybetmedi. Yine hep yukarıya doğru gitmeye başladı şöhreti ve kariyeri. Onur Güven Atam orada o çıkan boşluğu işte bir yapımcı olarak dolduracak ve ilerletecek olabilir ki hiç ihtiyacı yok. Ama hani bu tarz şeylerde evet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir ismi var ama Mert Ramazan Demir'le birinin onu düşünebilmesi için biliyoruz yani piyasada hepimiz masaya onun sunulması lazım. Bu projede bu olması gerekli denilen birisine güvenmesi lazım. O yüzden o yolda hani ikisini match edebilir ama daha fazla bir şeye bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben. Evet. Eee, Ben şeyi merak ediyorum. Hande Erçel, birlikte olduğu ve sevdiği erkekleri, ailesiyle, onun ailesi de, kız kardeşi ve eniştesi. Hı hı. Onlarla tanıştırıyor. Babası da hayatta ama babasıyla hiç bir arada görmüyoruz Hande Erçel. Hiç paylaşmıyor babasını. Çok uzun zamandır, yani 4-5 senedir hiç görmüyoruz. Gamze Hanım'la ve eniştesiyle tanıştırıyor. Onur Güven Atam'ı o ailenin içinde, ne zaman göreceğiz fotoğraf olarak? Ve o fotoğrafları hep paylaşırdı. Hande Erçel bir şekilde sevdiği insanla kız kardeşini ve eniştesini. Onur Güven Atam'la öyle birlikte görürsek o aileyi, ilişkinin daha da ciddileştiğini anlayabiliriz, Evet, ancak o diye zaman düşünüyorum. bir tık inanabilirim. Evet. Peki, yorumlarınıza da bakıyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza da bakıyorum. "Ömrünüzü yedin, yeter artık." Hande Erçel için diyorlar. Peki, dostlar çok teşekkür ederiz, bizi izlediğiniz için. Arzucuğum çok teşekkür ediyorum, Ben teşekkür ederim. katkılarından dolayı. Yine çok, kaliteli, harika yorumlar, yaptın. Eksik olma. Eee, Sen de öyle. Yarın yine seninle birlikte olacağız yayında. Evet, Pazartesi saat 18'de yine Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu arkadaşım Arzu Altıntaş'la huzurlarınızda olacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgiler. Arzucuğum görüşürüz. sevgiler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol.